Biraz bekleyelim arkadaşlar gelsin. Bilal abicim. Akçaya'da yağmur yağıyor mu? Ya bugün ilk defa uzun süredir Bilal abicim yağmur ama az yağdı yani çok fazla değil. Sonradan açtı hava. Evet, Bodrum'a da yağmış bugün. Evet demek ki İzmir'e de yağmış. Demek hep Ege'ye yağdı. evet, İstanbul'a evet yağdı. Serinledi biraz. evet serinledi. Demek ki artık deniz mevsimi bitiyor gibi. Belli de olmaz. Birdenbire yine çok güzel denize girilebiliyor. Öyle. Belli olmaz. Dediğin doğru. Evet, Ben arkadaş. Kasım'da bile girdiğimi hatırlıyorum Bilal abi. Öyle mi? Akçay'da mı? Evet. Bazen öyle çok sıcak olduğu zamanlar oldu. Çok güzel. Arkadaşlar gelmeye başladılar. Evet değerli dostlar. Monika Hola, merhaba Sıla. Servin nasılsın? Sevinç Aydın. Dostlar gördüğünüz gibi sevgili Onur Akay'la birlikteyiz. Onurcuğum hoş geldin Hoş yayına. bulduk Seni, Bilal abicim. seni böyle ağırlamak çok güzel oluyor üst üste. Ben de çok İzleyenler de mutlu oluyorum. evet izleyenler de çok mutlu. Hepimiz çok mutluyuz. Nasıl geçiyor Ben de öyle Bilal abi. Canım sağ ol. Akçay'da nasıl geçiyor günler? Tatilciler, Çok yazlıkçılar güzel. döndü. Yazlıkçılar döndü değil mi? Tabii bazı yaz ama artık Akçay'a çok çabuk ulaşım olduğu için yollar olsun, Tabii. uçakla olsun. Hafta sonu bile birçok yazlıkçı hala var yani. Hafta sonu için bile geliyorlar. Havalar Evet. daha bugün böyle biraz hafif serinledi ama belki tekrar. Fakat Akçay'da da kış yaz artık herkes oturuyor. Yaş- Okulu olmayan aileler yani çocuklarının okulu olmayan aileler bunlar bizim gibi böyle işleri olunca gidiyor geliyor. Ben de öyle yapıyorum. İyi yapıyor. Bitince dönüyorum. Burası güzel oksijen, Kaz Dağları, İyi yapıyorsun. İyi yap. havası, suyu çok güzel. Onun için İstanbul'un trafiğinden uzak, stressiz oluyor biraz Bilal abicim. Canım benim. İyi yapıyorsun. Cennet gibi yerde yaşıyorsun. Peki, gündemimizde birbirinden güzel, birbirinden ilginç konular var. Onur Akay'la yine magazin gündemini sallayacağız diyelim. Olga, Arjantin'den bir başka izleyicimiz. Arkadaşlar, eee, istersen konuşmaya başlayalım magazin gündeminden. Hülya Avşar'dan başlayalım mı? Hülya Avşar'ı sen de çok iyi tanırsın. Hülya Tabii, Hülya çok mal mülk sahibi, çok para sahibi, çok güzel tabii. para kazandı yıllar içinde. Hem sahneden hem oyunculuktan ve çok iyi yatırımlar yaptı. Çok akıllıdır zaten biliyorsun. Çok zekidir. Tabii. Reklamlarda da oynadı Bravo. yıllar. Hala da oynuyor. Hala da Tabii oynuyor. dizilerde hala oynuyor. Tabii. Evet ve kazancını da gayrimenkule yatırıyor daha ziyade. Evleri, Evet. apartmanları var. Ve senin de hemşerin sayılır. O da aşağılarda Ayvalık'ta değil mi o da evi? O da artık İstanbul'da işi bitti. Daha çok Ayvalık'a gelen kişilerden yani. Aynı çok yakınız. 40 dakika bir mesafe. Bu Çok iyi. taraflara da geliyor zaten İlya'nın. Edremit'e geliyor. Yani işleri olursa e, gezdiğini, bazı arkadaşlarına gittiğini duyuyorum ben. Evet, çok seviyor senin oturduğun o çevreyi. O da çok seviyor. Hülya Avşar da çok seviyor. Ve Hülya Avşar İstanbul'daki bir kiracısını mahkemeye vermiş. Yani çok parası olsa da tabii ki malının değerlenmesini istiyor. O da haklı olarak. 25 bin lira kira ödeyen kiracısını mahkemeye vermiş. Artış yapsın. Raiçi neyse o kirayı ödesin bana diye. Hayret. Okudum haberler de çıkmış basın. Evet. Yani, mahkeme bu sefer ev sahibini haklı buldu. Çoğu zaman kiracıyı haklı bulurdu ve, 25.000 lira oturan kiracıya
45 bin lira ödeyeceksin demiş mahkeme bundan sonra. Eee, ne diyorsun? Yani Hülya Avşar'ın çok malı mülkü var ama böyle hakkını araması da, sonuna kadar hakkının peşinde olması da doğru bir şey değil mi? Tabii doğru bir şey Bilal abicim. Yani evin değeri e, yüksek, yani değerli bir mevki, bir Evet, semtte demek ki. E, Yani Kalın da aynı şeyi yaşadı mesela. Yine çok güzel bir semtteydi. Fakat eski kiracıydı. Çok düşük bir kira vererek ve arttırmıyor ve kendisi bir de zengindi mesela. Belki aynı Hülya Avşar'ın da kiracısı zengin, bilerek olabilir. olabilir. Ee, Yani o kadar çok birden arttı ki her şey. Çok komik rakamlarla oturuyordu rakamında. Hülya Avşar'ın da öyleymiş. Ben öğrendim. Çok komik bir rakam. Mahkeme değerlendirmiştir. Genelde kiracıyı haklı bulur. Ev sahibini haklı bulduğuna göre mutlaka e, bir şey var yani. E, Aynısını yani başka kişiler de yaşadı burada. Bazı isimler yaşadı. Ben hep duyuyorum. E, Evet, Ben haklı buluyorum tabii ki. Hülya Avşar çok da aslında yüreği değil. Ona ihtiyacı olsa söylese belki kira bile almaz. Burada ne var ki mahkemeye kadar gitti durum. değil mi? Evet, diyor, Tabii. yorumlarda diyor ki insanların çoğu, çok şaşırdım ben de. Ya sen Hülya Avşar'sın, ihtiyacın mı var? Bırak adam 25 bin liraya otursun. Niye artırmak istiyorsun bu kadar? Nereye götüreceksin bu parayı? Yani böyle yorum yazanları da kınıyorum ben. Yani kadıncağız malı mülkü var diye zamanında kazanmış onu alnının teriyle. Tabii. Bedava mı otursun Bir değil? de çok gideri var. Şimdi ünlülerin de zannediyorlar parası çok ama o kadar da çok gider var ki kostümü olsun, parfümü, makyaj malzemesi. Ondan sonra baktığı kişiler mesela, yani İbrahim Tatlıses de mesela istemişti kızından ama o kirayı, o aldığı kirayı başka kızı. Tabii, tabii, bravo. Evet, evet. Onur ne oldu? Onur Akay nereye gitti? Onur Akay Birden canlı yayın kesildi herhalde Bilal sürpriz abicim. Bir yapıyorsun kesinti bize. oldu. Evet, bize sürpriz yap. Evet. Hoş geldin Biz tekrar. maalesef bu Kaz Dağları'ndan dolayı en son hangi sözüm duyuldu acaba? Yani ben haklı buluyorum. Baktığı kişiler oluyor, çalışan oluyor, kadrosunda bir sürü kişi ekmek yiyor. Onların da ayarladıkları, yaptıkları bunlardan gelen gelirleri ve işleri Zor, oluyor yani. zor dediğin gibi ünlülerin baktığı, yanında çalışanların dışında bir de, ekmeğini verdiği bir sürü insanlar var. İşte, ailesinde insanlar var. Çalışmıyor, ablasının eline bakıyor mesela kız kardeşi yıllarca Helin Avşar. Mesela tabii, Yıllarca Hülya yani, kızını da öyle bu yaşa getirene kadar hep Hülya baktı, okuttu özel okullarda, İngiltere'lerde. Kolay mı o okulun Londra'daki bir, kız öğrenciyi okutmak, orada ona, hem yiyecek, içecek, her gün onun bakımı, okul parası, İngiltere çok pahalı. Yani, tabii ki onun da ona göre giderleri var. Şoförü var, hizmetçisi var, koruması var. Var da var. Yani, dolayısıyla tabii. do Yani birçok hem de evet, dolayı yani ben de senin gibi düşünüyorum Bilal abicim. evet, Mutlaka bir şey vardır. Öyle durduk yerde Hülya Avşar bu 5 katı olsun demez yani. Mutlaka bir şey yaşanmıştır. Durumu da iyidir, biliyordur, bilerek arttırmıyordur. Öyle insanlar da var. Demet Akalın da yaşadığım gibi. Bu arada Körfez'de de bizim buraya Kuzey Ege deniyor ya Bilal abicim, Edremit Körfezi. Ben Akçay sahilindeyim. Altınoluk'ta Bağlıkan, Akçay'da ben, Ören'de Samime Sanayi, Ayvalık'ta da yaşlar. ne güzel, ne güzel, ne güzel. Evet, böyle, Arada evet, ara sanatçılar çok. arada bir de kral vardı.
Allah rahmet eylesin. Onu kaybettik. Kayağan da Tam Hülya Avşar'a gelmeden de Gömeş'te de Kayağan var tabii. Ben evet, evine de gitmiştim. Kayağan vardı. Çok güzeldi. Orada bir arada olmuştuk. Allah rahmet eylesin. Bak Bilal abicim ne güzel anlattın. Doğru diyorsun. O da buraları çok severdi. Çok çok. Sana geldikten Bir de sonra Afra Saraçoğlu var şimdi yenilerden. Onu da tabii, söyleyelim değil mi? tabii. O da var. Artık tam ucumuzda da yani orada da Mert Ramazan Demir var. Onu da söyleyebiliriz. Asos'tan oradan başlıyor. Akdere'den Kuzey Ege bizim körfezimiz. Edremit Körfezi. En baş Mert Ramazan bu tarafa size doğru İzmir'e gitmeden Ayvalık'ta da Hülya Avşar. Sen yani Bilal abi gelince önce Mert'e uğra, sonra Banu, sonra bana, Samime Sana'ya, ondan sonra da Hülya Avşar'a sonra git. Evet. Yani herkes gibi ünlülerin hepsi de hemen hemen hepsi de Ege sahillerine yerleşmeyi istiyorlar ve oradan öyle ya da böyle bir şekilde ev sahibi oluyorlar. Aşağıya doğru gidince de bizim ülkemiz de çok güzel, cennet tabii. Hülya Avşar'dan sonra, Ayvalık'tan sonra aşağı doğru giderken de yine çok güzel yerlerimiz var. Urla'da da mesela çok sayıda ünlü var. Urla, İzmir'in diğer ilçelerinde, değil mi? Çeşme'de, Çok. Bodrum zaten biliniyor. sahiller. Çeşme öyle. Evet. Çok şükür. Peki, Hülya Avşar böyle. Akın Akınözü geçtiğimiz günlerde bir programa katıldı ve benim gençliğimde 35 yaşında genç yine de yani 17, 16 yaşını kastediyor. 16 yaş. 15-16 yaşını kastediyor o. Çünkü sonra Amerika'ya okumaya gitti. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkmıştım. Çok şişmandım ve o zaman bir kıza gönlümü kaptırdım. Ben kıza aşık oldum. Kız benden uzakta durdu. Ben çok kiloluyum diye ve şöyle demiş arkadaş çevresine kız. Akın ile sevgili olmam çok kilolu. 130 kiloydum diyor. Akın Akınözü bizi yurt dışından izleyenler için söyleyeyim. Kaderimin Oyunu Tuzak, Kaderimin Oyunu dizisiyle İspanya'da ve Latin Amerika'da, Tuzak dizisiyle Rusya'da tanındı ve çok sevildi ve aynı zamanda tabii ki şimdi de Veliaht dizisinde oynuyor. Serra Arıtürk'le Veliaht dizisinde oynuyor. Hercai de onun çok çok parladığı bir diziydi. Yine yurt dışında çok sevildi. Diyor ki o kıza hayatımın akışını borçluyum. Bugünlere gelmemi borçluyum belki. Ona aşık oldum. O bana yüz vermedi. Üzüntüden kahrettim. Çok kilo verdim, zayıfladım ve kendimi buldum. Ondan sonra da bu fiziğimi korumaya karar verdim. İşte oyuncu oldu, jön oldu ve bugünlere geldi. Ya aşk böyle bir şey mi? Ne diyorsun? Yani her işte bir hayır vardır ama eee Tabii böyle bir şey Bilal abicim. Benim de aşık olmam lazım. Biraz kilo aldım. Neyse bu kış inşallah. Ama Bilal abicim işte bazen hani konuşuyoruz seninle, eleştiri yapıyoruz. Eleştiriye kızanlar oluyor. Müzik eleştiri aynı şekilde. Aslında hayatımızdaki bu acı şeyler Akın Akınözü'nde olduğu gibi reddedilmek, eleştirilmek aslında en büyük dönüşümlerin tohumlarını atıyor bence. Değil mi? Ne çok kadar işte önemli. çok güzel Ya söylüyorsun. bu durum bence hayırlardan biri. İşte onun için her şeyde bir hayır vardı aynı şekilde. Yani eleştirilmeyi de öyle düşünmeleri lazım. De işte ne yapmış? Fiziğine daha iyi bakmasını sağlamış. O da böyle ekran önüne taşımış. Çok güzel. Oyuncu olmasını sağlamış. Çok Çok güzel. güzel bir şeyi tetiklemiş yani bence. Çok güzel söyledin. Ne güzel yorumladın Onur. Ve diyor ki Akın Akınözü o katıldığı söyleşide bu kız arkadaşımla
hala görüşüyoruz arkadaş olarak. Zaman zaman görüşüyoruz ve ona söylüyorum. İyi ki bana o sözleri söyledin, iyi ki bana öyle davrandın diyorum, eee, diyor programında. Kız üzülüyor mudur sence? Yahu ben ne bileyim, ben senin böyle şöhret olacağını bilseydim, he, seni reddeder miydim diyor. Veya da He, veya da biraz zayıflayınca bu kadar göreceğini bilseydim falan demiştir yani bence. Eminim demiştir. demiştir. Kesin Demiş demiştir. Vay Yani vay, ben ne kaybettim, ben ne kaybettim, ha? tabii Demiş demiş. demiştir yani. E, belki şimdi evli bilemiyoruz, kim olduğunu Tabii. bilmiyoruz. Ama mutlaka dediğinden eminim. Bunu ömrü boyunca unutamaz bu olayı. Çok doğru söylüyorsun. Ve Akın Akınözü, işte o günlerde Amerika'ya gitti. Annesi Allah rahmet eylesin. Annesi de, sinema dünyasından bir insandı. Allah rahmet eylesin. 2 sene evvel kaybettik, annesini. Annesi ve babası oğlumuz en iyi şekilde öğrenim görsün diye, bütün anneler, babalar gibi, onu Amerika'ya yolladılar. Orada Amerika'da kolej ve üniversiteye devam etti. Orada da hayatının aşkını buldu o günlerde, öyle diyor sonraki röportajında. Orada bir, Türk kızıyla tanışıyor ve birbirlerine aşık oluyorlar. Çok güzel bir kızdı o da. Çok uzun süre bir ilişki kurdu onunla. 17-18 yaşından 10 sene filan beraber oldular. Artık evliliğe gidecekler deniliyordu. Geçtiğimiz senelerde 2 sene önce filan ayrıldılar kızla. Çok da böyle şaşırmıştı insanlar. Hayat işte kimin karşısına ne getireceği bilinmiyor. O kilolu olduğu için burada beğendiği, sevdiği kız onu reddediyor. Gittiği Amerika'da 10 sene ilişki kuracağı bir kızla tanışıyor. Hayat. İşte hayat aynen öyle hayat. Aynı anda söyledik Bilal abicim. Evet. Böyle. Ama başarılı da buluyorum ben Akın Akınözü'yü. Oyunculuğunu da beğeniyorum. İzliyorum zaman zaman. İyi. Başarılı da. Şimdi Türk'te başlamış dediniz Evet. değil mi? Yeni. Ben daha onu izlemedim. O Ben de izlemedim. Serra Türk de benim peşimi bırakmadı. Ben kazandım davayı. Serra Türk'le davamız vardı. Sana bir Fakat dava şeye gitmiş, istifa götürmüş. Tazminatta hala sürüyor. 60 milyon davası açmıştı. İşte bu sene artık sonuçlanır herhalde bakalım. ceza davasını kazandıysan tazminat davasını da sen kazanırsın. Yani o bir Tabii şey. ama istinafta bakalım. Ha, Yani yine de istinafta bakalım ne diyeyim. evet, hayırlısı olsun. O şeyle ilgiliydi değil mi? O dava, ilişkisiyle ilgili senin bir haberin vardı. Neslihan Atagül'ün eşi Evet, evet, evet. e, O konudaydı. Kenan Doğulu gelir. Sen yanlışlıkla ne Evet, Doğulu'ydu Kadir birden Doğulu. aklıma geldi. Kadir Doğulu. Kadir Doğulu. Evet evet. O Kadir Doğulu. olaylarla ilgili. Bir ara hatırlıyorsan bile. Hatırlıyorum. Serra Arıtürk'ün uzaklaştırması yoktu değil mi sana? Yok o bana uzaklaştırma aldırmadan direkt önce davası açtı. Evet. Önce ceza davası açtı. Kabul etmediler ceza davası. Reddedildi. Sonra açtı. Sonra bir de tazminat açtı. Ceza davasını ben kazandım. Beraat verdi. Sonra istifa taşıdı şimdi. 60 bin liralık tazminat davası da devam ediyor. 3 sene önce falan açmıştı. Onur Akay'a neden ünlüler seninle bu kadar çok uğraşıyorlar diye sormak istiyorum. Ya Onur hakikaten Doğruları yazınca. doğruları yazdığın için değil mi? Sakınmadan yazıyorsun sen bir de. Yani bana dava açarlar mı, açmazlar mı filan diye böyle bir düşünce. Sen Don Kişot'sun. Magazin dünyasının Don Kişot'u. Hakikaten öylesin. Vallahi bak. Doğrular için, doğrular uğruna savaşmayı göze alıyorsun. Yani yer değirmenlerine şeyinle Don Kişot öyleydi değil mi? Eşeğin sırtında elinde tahta kılıç yer değirmenleriyle savaşıyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Aynen öyle Bilal abicim. Evet. Doğrularla savaşıyorum işte böyle yıllardır. Don Quixote da hoşuma gitti.
Felaket Tellalı'ndan sonra derler artık bana. Sen mi koydun ismi? Öyle ama yani hiç herkes sana dava açıyor. Herkes senin cezaevine girmeni istiyor. Herkes senin tazminat ödemeni istiyor. Ünlüler peş peşe rahatsız oluyorlar senin doğruları yazmandan. Bu konuyu tekrar konuşacağız. Bir listesini çıkaralım Onur Akay. Son 10 yılda kimlerle mahkemelik oldun? Lütfen rica ediyorum senden. Çıkarayım. Kimlerle Çıkarayım. mahkemelik davalık oldun? Kimler uzaklaştırma? Evet. Dilek Şenyurt'a çok teşekkür ediyorum. Selamını gördüm Dilek Şenyurt. Özel üyem. İşten geç çıktım ama yetiştim değil mi diyor. Yetiştin Dilek. Nelida Manzano. Nelida Manzano. Arjantin'den özel abonem, özel üyem. Buradasın biliyorum, görüyorum yorumlarını ama İspanyolcam olmadığı için ne söylediğini anlayamıyorum. Yine de çok teşekkür ediyorum Nelly'de. Delfina yok burada bugün. Şili'den özel üyem. Dilek Şenyurt selam dedi. Aleyküm selam. Nehir Moskova'dan selam diyor. Nehir'e de selam verelim. Evet sevgili Onur Akay, seninle magazin konuşmak çok zevkli. Bizi merakla bekliyorlar izleyenlerin bir kısmı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ne zaman konuşacağız diye. Elbette konuşacağız. Güllü'yü de konuşacağız ama sevgili Onur Akay, bugün bir haber gördüm. Evet. Yeşilay kurumumuz var bizim Türkiye'de. Kötü alışkanlıklarla mücadele eden bir kurum Yeşilay. Nedir kötü alışkanlıklar? İşte alkol, sigara, Evet. kumar, uyuşturucu gibi bunlarla mücadele eden, toplumun sağlığını korumayı amaçlayan bir kurum. Yabancılar için bunu böyle söylüyorum. Bir tespiti var. Türkiye'de kumar yaşı, kumara başlama, kumar oynama yaşı, kumar ve bahis, sanal bahis 15'e inmiş. Ya bu çok tehlikeli bir durum ya. 15 yaşında bu çocukların kumar oynaması. Ne diyorsun? Çok, çok tehlikeli. Ben sosyal medyaya da şöyle bir şey de derim etkiler. Sosyal medyanın dijital sokakları var derim böyle. Kendim bazen yazılarımda da bazen yazarım. İşte orada cirit atan böyle ve bahis reklamları gençler ve çocuklar için büyük bir tehdit tabii. Hatta ünlü isimlerin bu reklamları yollarla işte artık her türlü yok panoyla yok işte tişörtünün üstünde göstererek gibi gizli reklam gibi ürün yerleştirme gibi sanki paylaşması da yani toplumsal olarak da önemli bir durum. Bunu toplumların başta gazetecilerin ifşa etmesi çok önemli bir şey bence. Yani çünkü ünlüler örnek oluyor. Hemen böyle kolay para kazanmanın, kolay paranın arkasındaki bu karar tuzağa düşüyor işte böyle gençler. Onun için de yaş küçük genç çocuklar takip ediyor sevdiği kişileri. Görüyorlar onlarda. Yani maalesef ki olmayan gençlerin takip ettiği bazı ünlü isimler de var. Yani onların da etkisi oluyor. Hem uyuşturucu hem kumarı olsun. Onun için değişik önlemler alınmalı diye düşünüyorum. Yani acımasızca eleştirilmeli. Aynı zamanda konuda işte ilgili bakanlıklar nezdinde belki ne bileyim engeller konulmalı. Ne olabilir mesela? Yani sakıncalı kapsamına belki getirilebilir. Evet. Bunun gibi gazetecilerin bu konuyu ifşa eden kişileri daha ön plana çıkarması, yapanları ona göre davranması gibi bir şey yapılabilir yani. Çünkü ünlüler topluma ayna tutuyor. Oyu oluşturan kişiler, onların bu konularda olmaması gerekiyor. Zaten bir tek ünlü isimler değil, yollarda, caddelerde, medya işte o sokakları diyorum ben cirit atıyor. Her yerde reklamları var. Ama hiç değilse
hiç değilse ünlü isimler de onları daha geniş kitlere ulaşmasını sağlamasınlar. Çok önemli bir durum. Bu bizim geleceğimiz yani. Çok doğru. Geleceğimizin tehdit altında, geleceğimiz tehdit altına giriyor bu şekilde ki olaylarla, kumarla, uyuşturucuyla, işte yasaklı maddelerle. Öyle Bilal abicim. Yani önlem alınması şart. Sosyal bir düzen gelmesi her konuda, her anlamda. İşte bu sahte hesaplar olsun, o troller olsun, yani her şeyin bir düzenlenmesi yapılması gerekiyor artık. Bu çok önemli. Yoksa her konuda, bir tek bu konuda değil, her konuda gençlere yani oyunlar olsun, intihar eden gençler duyuyoruz. Bir sürü şeyler. E, Hep bu sosyal medya sayesinde oldu. Yoksa gizli saklı bir yerlerde gene oynatanlar olurdu yani. Sosyal medya yasaklanmıştı. Yine de olurdu, duyardık. Fakat sosyal medya ile birlikte artık iyi düştü, işte yaş çocuklara kadar düştü. Evet. Bu kumar oynayan ünlüler tabii ki çok kötü örnek. Bu bilinen isimlerin dışında çok iyi bilinen, yıllardır konuşulan kumar oynayan ünlülerin dışında bilinmeyen, isimler de var. Bunları bizler biliyoruz. Bilinmeyen Tabii tabii. evet, bilinmeyen, Kimler var Kıbrıs'ta oynayan Bilal abicim? Ben şimdi burada saysam ortalık karışır. tabii, tabii, tabii. Kıbrıs'ta, Gürcistan'da, Romanya'da, Bulgaristan'da, oralardaki kumarhanelere gidip özellikle Kıbrıs'ta hiç bilinmeyen ünlü isimler de var. Ve işin ilginci mesela Beşiktaşspor Kulübü'nün teknik direktörü Sergen Yalçın bir spor kulübünün en önemli isimlerinden birisi. Adam kumarbaz. Kumarbaz adam Sergen. Maç bitiyor anlatılan. Ondan sonra o gece Kıbrıs'a gidiyor. 2 gün orada sonra dönüyor filan yani. Olmaması gereken bir şey. Bir spor kulübünün başındaki bir insanın, teknik direktörün kumarla ne işi olabilir ki? Yani sen sporu temsil eden bir insansın. Spor için, eee, Tabii, yaşayan, tabii. hayatını oradan kazanan bir insansın ama gidiyorsun bir, kumar bağımlısı bir insan olarak yani, çok garip şeyler bunlar. Bu, Avrupa'da herhangi bir kulüpte olsa hemen ilişkisini keserler. Ama Değil bizde mi? İşte bizde baş tacı bizde yapılıyor. "Vay gel başa işte geç, sen kurtar bizi Sergen." filan. Yani ben bunları anlayamıyorum. bak, ben onun için dedim Bilal abicim, usta bir magazin gazetecisi olarak ne güzel bir konu seçmişsin. Magazin medyası sadece kimin ne giydiğiyle değil mesela. Tamam, onunla da ilgilenecek ama sadece değil yani. Toplumu ilgilendiren bu konularla da ilgilenmek, mesela sosyal sorumluluk bu konuyla ilgili. Sosyal sorumluluk projeleri, ünlülere saygınlık kazandıran haberler yapılmalı ama nerede o haberler hep geri planda kalıyor. Hiç ön plana çıkarılmıyor. Aslında bak, o zaman diyecek, ben de bu geleyim, sorumluluk projesine yer alayım. Diğer arkadaşını görecek, ne kadar haberi e, bahsedildi, kendisinden söz edildi, ön plana çıkarıldı. Ama işte yapmıyor. Bence gazetecilere de iş düşüyor. Çok önemli tabii ki gazeteci. Maalesef medyada da kumar bağımlısı insanlar var. Televizyon dünyasında da kumar bağımlısı çok önemli insanlar var. Tabii. Televizyonculukta öne çıkmış insanlar var. Maalesef topluma şöyle bir şey pazarlanıyor. Bir büyü gibi pazarlanıyor. Yani kumara başlarsanız istediğiniz hayatı yaşarsınız, elde edersiniz algısı yaratılıyor toplumda. Sonra ne oluyor? İnsanlar köprüye çıkıyorlar İstanbul'da Boğaz Köprüsü'ne sapır sapır intihar ediyorlar. O kumar Tabii. yasa dışı bahis insanların hayatını tüketiyor, aileleri yıkıyor, insanları, ölüme Ailelerinin, sürüklüyor tabii, ve ve annelerinin, babalarının kredi kartlarıyla bile oynayanlar duydum tabii, ben tabii, tabii hep yani. öyle, hep öyle. Tabii. Evlilikten adam alıyor karısının, kayınpederinin kredi kartını alıyor, kopyalıyor, onunla oynuyor. Adam bir bakıyor, ya bana bir sürü para gelmiş, ne oldu, kim yaptı? Araştırıyor, buluyor. Kumarhaneye
ödenmiş o para. Sonra aile içinde kavga çıkıyor. O onu bıçaklıyor. Yuvalar yıkılıyor. Yani ne olaylar, ne olaylar. Burada en acısı da çocukların, 15 yaşında çocukların eee, kumara, yasal bahise başlamış olması ve bu araştırmanın bu rakamı ortaya çıkarması. Enteresan bir şey daha İşte var. Bu Yeşilay'ın araştırmasının diyor ki kumar ve sanal kumar yaş ve eğitim düzeyi fark etmeksizin toplumun çok geniş kesimlerini etkiliyor. Ancak yüksek lisans eğitim düzeyine sahip kişilerde kumar oynama oranı daha yaygın. Bu araştırmanın sonuçlarına Excel raporu var, Excel şeyi var, tabloları. Oradan da baktım. Eğitim düzeyi yükseldikçe kumar oynayan sayısı daha da artıyor biliyor musun? En çok çok hakikaten ilginç. yüksek lisans, en çok kumar oynayanlar yüksek lisans mezunu sayı olarak. O üniversite mezunları yüksek lisans mezunlarını takip ediyor sayı olarak. Lise mezunları biraz daha, ilkokul mezunları en az sayı olarak. Çok enteresan değil mi? Yani Çok yani şaşırdım, bunu bilmiyordum Bilal abiciğim. ya, Ama ya. üniversite mezunuyum bir de. Bence iyi ki başlamamış. Yani, tabii bu, kişiden kişiye değişiyor ama genelde böyle bir, eğitim yüzeyi yüksek olunca acaba ben çok akıllıyım, çok zekiyim, ben masayı yenerim mi diye, kumarhaneyi yenerim diye mi düşünüyorlar, başlıyorlar? Belki de Enteresan, olabilir. enteresan. Olabilir yani. Ya da e, işi olduğu için daha belki maddi durumu daha iyi olduğu için onu oraya çekebiliyorlar. Yani Değil mi? yüksek lisans yapanın da maddi durumu iş bile bulamayan dolu var. Evet. Enteresan. Olabilir tabii. Toplu yani Bilal abicim okul aile birliklerine de o zaman görüyor bence değil mi? Tabii, Yani eee, tabii. bu konuda sivil toplum baskısı yapılması gerekmez mi? Okul aile birlikleri olsun. İşte tamamen bu konuyla ilgilenmeleri, çocuklara bilinçlendirmeleri lazım yani. Bilinçlendirmeleri lazım. Bu konu aslında çok derin. Konuşuruz ama programımızda biz, yine bu konuyu konuşuruz. Yine konuşuruz. Bu arada, kumarla ilgili, kumar ve ünlülerin Psikolojik de bir şey oluyor. Psikolog derneklerin aslında devreye girmesi lazım. Boykot etmeleri lazım. Bir toplum baskısı yapmaları lazım. Psikolojik de bir şeyi var bence bu kumarın. E, aynı işte bu zararlı dediğimiz kullanılan gibi alkol, evet, sigara evet, gibi işte sağlığa zararlı her şey gibi hepsi psikolojik bir şey var yani Bilal abicim. Oynamadan duramayan, at yarışına biliyorum ben. Mümkün değil duramıyor. Kıbrıs'taki o makineye basmadan duramıyor. Yani makineyle oynayacak mesela. Bunun gibi çok gördüm. Evet. enteresan, ilginç konu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i biraz sonra konuşacağız. İstiyorsan Güllü'yü konuşalım şimdi. Eee, Konuşalım tabii. Çok Güllü değişik şeyler var değil mi? Gelişmeler biraz. evet, Güllü serveti için mi öldürüldü? Güllü'nün canına serveti için mi kıydılar? Eee, Böyle bir başlık açtım ben. Şimdi, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, bana konuk olduğunda Güllü'nün kazancından söz etmişti, ve demişti ki, işte, Güllü için, eee, 2 programdan 1,5 milyon lira alıyor. Senede, hesap yaptı, kabaca bir hesap yaptı. Senede 6 milyon lira, 30 yılda 200 milyon lira yapar diyor. Senede 6 milyon lira. Güllü'nün bu kadar serveti var mıydı, yok muydu araştırılsın diyor. Ama öyle güzel, öyle rahat para harcıyordu ki diyor. Makyözüne 15 bin lira veriyordu. Makyöz yaptırdığı, yani bir keresinde Evet. 15 veriyor. Kadının, Antalya'dan İstanbul'a geliş gidiş uçak biletini alıyor. İstanbul'da 2 gün otel masrafını ödüyor her şeyiyle, yemesi, içmesi, yatması. Aynı şekilde kuaförüne de. Yani
elbisesine 15, 20, 30 bin lira veriyor bir elbiseye ve bir daha giymiyor. Bir giydiğini bir daha giymiyor. Böyle de bir har vurup harman savuruyor. Çok parası vardı diyor. Ama araştırılsın bu diyor. Acaba bunun için mi? Ne diyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Bilal abicim çok para kazandığı yıllar oldu. İlk o albümlerle rock havaları şarkıları olsun. Yayın devam ediyor değil mi? Geliyor sesim. Geliyor, sesin geliyor. Evet. Evet, görüntü gitti Bilal abi senin sanki ama benden mi kaynaklı acaba? Seni göremiyorum. Benden oldu. Ben telefon çaldı. Evet. Dinliyorum. Ha evet, evet. Evet. İşte Bilal abicim maalesef yani şimdi sonradan tabii bu dedikleri de çok doğru. Bir do Çok da para harcayan biriydi Güllü. İşte tabii biliyorsunuz alkolü de seviyordu. O çok büyük bir para Evet. harcamaya sebep oluyor. Yani ondan dolayı da yaşadığı şeyler vardı ama yani belki ölümünden sonra çıkacaktır. Ben buradan söyleyeyim mesela hep beraber göreceğiz. Hesap yapmış ama e, büyük bir serveti yok Yok mu diyorsun? bence. Yok yok. Yani ben biliyorum büyük bir servete sahip değil Bilal abicim. Yani son zamanlarda işte bir dizide oynadıktan sonra diyorum bir şarkısı dizide yer aldı. Dizide yer aldıktan sonra daha iyi işlere gitmeye başladı ve gidecekti de son zaman daha çok çıkıyordu ki hele bir dönem hiç para kalmadı. Yani kirada oturuyordu. Akçay'da bile ev tuttu oturdu Bilal abi. Beni nasıl Burada da beni, sahnelerde, Balıkesir'de, Körfez'de falan. Yani be- okula para veremediği için sesin geliyor benim bile ama görüntü yok. görüntü yok. Görüntüye ne oldu? Sen Acaba konuş orada lütfen. bir yere mi basıldı? Ben konuşmaya devam ediyorum. Tabii. İşte Bilal abicim bir dönem yani Evet. çocuğunun okul parasını veremediği için bile cezaevine girdiği ortaya da çıkarıldı. Duymuşsunuzdur mutlaka. Tabii. Deniz Seki de aynı koğuşa da girmiş. Kısa bir süre herhalde bir şey oldu ki 6 gün diye okudum ben. Bunlar Evet. çok büyük sıkıntılar çekti. Aslında hiç kimse bilmez yani onun çektiği sıkıntıları. E, Vücudunu ben kuliste gördüğüm mesela böyle hep her yerde bazı yerlerde sigara basılma bile vardı Bilal abicim. Sigara basılma izleri bile vardı. Bir ara Güllü için esrar içiyor deniliyordu. Bir ara öyle söyleniyordu. Eğer uyuşturucuyla gerçekten bir ilgisi olduysa ve onu abarttıysa kendisine zaman zaman zarar verdiği dönemler olması normal diye Tabii, tabii kolunu düşünüyorum. da zaten cam masaya vurarak Evet, yaralamıştı, dikişler yapılmıştı. Onun üstüne dövme yapılmıştı. Bana anlatmıştı. Kendi de anlattı. Ben görülmesin diye vurdum demişti. Ben show programına katıldığımda. evet, Önce e, serveti göreceksiniz. E, Aldıysa yani orada bir evi vardır. Bir yerden ev dahi çıkmayacak Bilal abicim. Bankada da çok yüklü bir para çıkmıştır. Yani öyle çıkmayacak. evde kasa vardı da servis içini öldürdü. Zaten mümkün değil. Yani ben öldürüldüğünü de düşünmüyorum. Bu şey zaten kamera kayıtları 4 dakikalığı da çıkmış herhalde. Onu da şeye göndermişler. Klimanın inceleme yapılmasına karar verilmiş. Evet, çıktı. Kesinlikle denge kaybından düştü Güllü. Orada böyle o ne lan derken bence o kelime yanlış. Şarkıya diyor yani. Orada işte böyle oynuyorlar herhalde. Ondan sonra odasına geçiyor. Önce Evet, kızların yattığı odaya gelince orada ayağı kayıyor ya denge problemi var. Zaten çok alçak orası. Birdenbire giderken
Yani herhalde o uçuyor, yani ne kadar kötü bir şey. Nerede duydum ben yani. Kötü haldeymiş görenler falan olmuş düştüğü zaman, yani yerdeyken. Yani. Bence öldürülmedi. Yani bence denge kaybından dolayı düştü diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum hala. Bakalım ne çıkacak. Ama araştırılması gerekir yani. Çünkü bu her zaman için şüpheli. Yani bazı şeyler şimdi insanı şüphede bırak, şüphede kalmasın. Ha, ben bile yani düşündüm, acaba mı dedim yani. Hepsini tekrar izledim, dinledim. Ama çok büyük bir denge problemi oldu. Belindeki rahatsızlık ayrı. Bence oynarken düşmedi. O onlara herhalde orada şöyle bir eşlik etti. Oynamadı yani. Ondan sonra da odasının oraya giderken kaybından mı, ayağı mı kaydı ya da camdan bakarken mi eğil tarafa doğru, ya bir şey oldu yani. Ama kaydı ve düştü yani. Ben öyle düşünüyorum. Evet, söyledi. Bilal abi dedi, ben dedi Gülle hep villada oturdum. Yani müstakil bir evde ve hani böyle daha Evet. rahat, bahçe içinde. Neden dedim öyle düşündün? Ya bana kendisi villa yapıyor falan zannediyordum dedi. Tadilat yapıyorum diye. Aynen. Niye peki sence böyle bir şeyi gizlemiş olabilir Şimdi apartmanda oturduğunu? bazı, Neden? işte bazı şeyler Bilal abicim kaybedilince belki sanatçı da olduğu için kendini öyle göstermek istedi. Düşük ücretlere gittiği halde onlara ben 1,5 milyona gidiyorum, değerimi hani değerlensin diye söylemiştir. Hiç öyle bir paralara gitmedi yani. Ben öyle söylediğinden ben eminim. Çünkü ben buralarda da çıktığı yerlerin sahibi, hepsi dostlarım, biliyorum yani. Ama sonradan şimdilerde yıllarda daha da iyiye gitti durum, ama öyle çok büyük para değil. Arkadaşlarından borç aldığını bile duydum. Yani birçok şey yaşadı. Öyle kolay şeyler yaşamadı ama yüreği çok güzeldi. Bunu yapmıştır, öyle söylemiştir. Şimdi hani değeri düşmesin, çalışıyor. Onlar da ona çok düşük parayla çalıştırmaya kalkmasınlar. Kendi tercih olduğunu görmesinler gibi falan düşünmüş olabilir. Mekan sahiplerine. Çok güzel yorumladın, çok güzel yorumladın. Teşekkür ediyorum. Aynen de öyle olmuştur gerçekten. Peki sevgili Onur Akay, bizi çok bekliyorlar. Eee, Daha fazla bekletmeyelim. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'den bahsedelim. Abdülcelil amca, Abdülcelil Bey, Evet, Afra Saraçoğlu like'lamalara doyamıyor ya. Hakikaten doyamıyor. Yani Abdülcelil amcayı artık herkes konuşmaya başladı, biliyor musunuz? tabii, Yani tabii. Afran fanı olmayanlar da tanıyorlar Abdülcelil amcayı. Mert'in babası neden böyle sence son zamanlarda bu kadar Afra'ya Şimdi söyleyeceğim. yakınlık lütfen? Tabii Bilal abicim, öncelikle şöyle diyeyim. Dün de konuştuk. Daha önceki programda da, ilk burada da açıkladık. Barıştıkları dedik. Bizden sonra magazinler söylüyorlar, konuşuluyor şu anda. Evet. Bizden de e, duyup gidip kendilerine de yeniden sormaya başladılar. Dikkat ederseniz sormuyorlardı Bilal Hiç abicim. Başka sormuyorlardı. konuları soruyorlar. Hiç Tabii. sormuyorlardı. Afra'ya Mert'i sormuyorlardı. Mert'e Afra'yı sormuyorlardı. Yani hiç alakasız sorular soruyorlardı çocuklara. Evet, doğru söylüyorsun. Peki şu anda canlı yayın devam ediyor mu Bilal abicim acaba? Bizi Devam görüyor ediyor. musun? Ben Tabii seni tabii. göremediğim için ediyor değil mi? Evet. Evet. Ben Evet. teknik bir arıza Belki var ama seni uğraş. görüyorlardı. Ben Beni göremiyor görsünler olabilirim. yeter. Evet. Evet. Canım benim. Bilal abicim. İşte çok çok
böyle yani barışıklarını gördüler ama insanlar bir arada el ele görmek istiyorlar. Ben de dünkü Evet. programda da bunu ilettiğimi, oraya okey koyduğunu yani okey işareti koyduğunu söylemiştim. Ben bugün öğrendim bir kaynaktan. Yani Mert babası Mert'e öğütler bile vermiş. Bundan sonra gelin kızıma hiçbir istemiyorum. Zaten hani çok Aa, seviyorlarmış. Afra'nın ailesi de Mert'i çok seviyor yani. Anneannesi evet. olsun, yakın çevresi olsun. İkisinin de yakınlarında böyle biraz şeyler var tabii. Onların düzenini bozmak isteyen insanlar inşallah onlardan uzaklaşırlar ama yani e, aile de artık barıştıklarını biliyor. Çünkü aile devreye girdi. Herhalde yakın zamanda görüntü verirler, takip ederler diye düşünüyorum ben. Bakalım nasıl ilerleyecek. E, Bir de aynı zamanda bir ara böyle bir kısa süreli de olsa işte Assos'a gelmeyi düşünüyorlarmış. Herhalde okuma programları başladı sanırım. Bu tam sete çıkmadan belki bir iki gün gelirler. Burada annesini falan görür. Ondan sonra onun da seti başlayacak zaten. Ya geldiklerinde ne olur git sen de Afra'nın yanına. Ne olur ya rica ediyorum ya. Gideyim Git mutlaka. vallahi git Giderim ya. Bilal abi. İnşallah duyarım ama duyarım ben. Bana söylüyorlar hemen. Ya ben Afra İkisiyle bir röportaj güzel olur değil mi? Sizlere of böyle yan yana alayım yanıma. of Dur of bakalım yaparız. Artık Mert de burada evi var. Eninde sonunda yaparız yani. yani Onlar ayrılmasın da mümkün olursa bana da haber ver. Ben tabii Bilal abicim hemen veririm. İkimiz ne kadar güzel olur. Zaten bir programa konuk olduğumda bana program sunucusu şey dedi. Afra ile Mert evlenirse dedi. De Onur Akay'la Bilal Özcan olacağından eminim dedi. Bir canlı yayında Aa, canım programın sunucusu. Evet, vallahi canım güldüm ben de. Evet, senelerdir seninle konuştuğumuz herkesin dikkatini çekti tabii. Mert'in babasından Demir'e öğüt dedi Onur Akay. Gelin kızıma bundan sonra hiçbir yanlışını istemiyorum evladım dedi. Çok güzel, çok çarpıcı gelişme. Hakikaten Afra'ya çok düştü, çok seviyor. Çok Ge- çok. Ben de onun için sordum bunu. Benim bazı kaynaklar var. İsim vermeyelim de. evet, İsim bazı kişiler istemiyor çünkü. Haklılar da tabii. İşte Bilal abicim böyle doğru gerçek bir şey bu. Zaten Mert de dikkat ederseniz sorulara böyle şimdi sorarlar mutlaka yakalarlar bir yerde. Artık daha bir yüzünden belli o eski zaman büyük aşklarını böyle saklamaya çalışırlarken hatırlarsın gene aynı şekilde davranırdı. doğru, doğru. Evet, evet, aynen öyle. Yüzündeki Ama ifade aynı yani. Aşklarını belli ediyor aslında. Muhabirler de ediyor. anlamıştır. Tabii, tabii, tabii. Yine o sevecen haline döndü Mert Ramazan Demir. Yine o Tabii. gülümseyen, değil mi? Sevimli haline döndü ve herkesin morali de yerine geldi. Yani Mert'i öyle görmek insanları çok mutlu etti. Mert'in hayranları ayrı bir koyu hayran kitlesi var biliyorsun. Afra'nın ayrı bir koyu Afram'a hayranlık duyanları da Mert'e daha da yaklaştırdı. Mert'in bu sevimli hali. Mert'e çok kızıyorlardı, Aynen. yumuşadılar. O çok kızanlar Tabii Mert'e bana da çok çok mesaj sinirlendiler. geliyor. Hepsi yeniden takibe aldığını söylüyorlar bana şu anda. Ne güzel, Evet, çok ne güzel güzel yani. İşte bir de görüntüyü de yakalasınlar da böyle çektikleri acılar son bulsun inşallah Afran Para'nın. inşallah. Ben onları seviyorum Afran Para'nın çünkü çok değer veriyorlar
Afra ya da Mert'e de. Böyle Çok fan hiçbir zaman bulamazlar. Onları kırmasın Mert'le. Buradan söylüyorum. Hiçbir sanatçıya nasip olmayacak bir fanınız var. çok güzel söyledin. Çok doğru söylüyorsun. Peki sevgili Onur Akay, çok teşekkür ediyorum bu güzel yayın için. Eksik Ben olma. teşekkür ediyorum Bilal abicim. Sağ ol. Beni Ee, kaç gün üst üste bütün yayın yaptık. izleyicilerime. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum tekrar Kral mıyım tekrar. Bilal abicim? Benim için çok değerlisin. En değerli Sağ ol. dostum. En değer verdiğim Canımsın. gazetecilerden de gelen en Canım. önemli isimlerinden birisin. Sağ ol. İnşallah sonraki canlı yayınımızda senin bu değerli güzide izleyicilerle buluşmak kısmet olur. Tüm Bilal Özcan TV izleyenlerine de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağ ol güzel kardeşim. Öpüyorum ben de seni. Bir mukabele. Sağ ol. Görüşmek üzere. Ben de sevgilerimle. Sevgiler. Değerli dostlar çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Onur Akay yine çok güzel bir haber verdi. İnşallah yarın ben yine karşınızda olacağım. Yarın saat 18'de Türkiye saatiyle saat 18'de öğleden sonra 6'da canlı yayında buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.